Molavay'dan herkese merhaba. Photoshop ile fotoğraflarınıza sansür nasıl eklenir onu göstereceğim. Herhangi bir çekmiş olduğunuz fotoğrafın bir yerine sansür atmak istiyorsunuz. Yani bir yerin gözükmesini istemiyorsunuz. Örneğin şuradaki plakanın ben gözükmesini istemiyorum. Şimdi yakınlaştırıyoruz CTRL artı ile. Biraz daha tamam. Çok gittik. Şimdi sol tarafta bulunan pencere kısmından isterseniz klavyeden P'ye basabilirsiniz. Dilerseniz şuradan Pen Tool aracını seçebilirsiniz. Seçtikten sonra şöyle yapacağınız yani sansür atacağınız alanı şu şekilde seçiyorsunuz. Evet, daha sonra şuradan köşede birleştiriyorsunuz. Birleştirdikten sonra klavye üzerinden CTRL Enter diyorsunuz. Evet. Bu işlemi de yaptıktan sonra yukarıda filtre kısmı var. Filtre kısmından blur kısmını açıyorsunuz ve buradan Gaussian Blur diyor. Buna bir defa tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra buradan şöyle başa girelim. İsterseniz şöyle hafif sansür atabilirsiniz. İsterseniz daha fazla şöyle. Hiç gözükmez. Bu tabi size kalmış. Şöyle yaparsak. Yaptıktan sonra klavye üzerinden CTRL D diyorsunuz ve işlemimiz tamamdır. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu arkadaki arabanın gözükmesini istemiyorum. Ona da sansür atacağım. Şuradan şöyle seçelim. Yani sansür atacağınız yer illaki blurlu olması gerekmiyor. Oraya boyayabilirsiniz de. Mesela beyaz rengiyle oraya boyayabilirsiniz. Ama tabii kötü bir görüntü olur. Yine de deneyelim isterseniz. Nasıl bir görüntü olacağını siz de görmüş olursunuz. Bu arada bu işlemde mesela bir yanlışlık yaptığınız zaman klavye üzerinden CTRL Z ile geri gidebiliyorsunuz. Yani işlemi geri alabiliyorsunuz. Evet. Son olarak birleştiriyoruz ve tekrardan klavye üzerinden CTRL Enter diyorsunuz ve işlemimiz tamam. Şimdi az önce yaptığımız gibi filtre kısmına geliyoruz. Blur kısmına tıklıyoruz bir defa. Buradan Gaussian Blur diyor. Evet. Buradan isterseniz şu şekilde şöyle sonuna kadar çekelim. Gördüğünüz gibi. Şöyle yapabilirsiniz. Şu şekilde. Daha sonra klavye üzerinden CTRL D diyorsunuz ve seçimi kaldırıyorsunuz. Şimdi şuradaki işlemi şunları silelim. Hatta o kalsın arkadaki. Şimdi şuradaki işlemi bir daha yapacağım. Bir daha yapıyoruz. Bu sefer sansür atmayacağız. Orayı sadece boyayacağız. CTRL Enter diyoruz. Şimdi şuradan boyayı seçelim. Seçtikten sonra şuradan isterseniz kırmızı rengi, isterseniz beyaz rengi seçebilirsiniz. Ben şuradaki arabanın kendi rengini seçeceğim. Seçtikten sonra böyle boyayacağım. Şu şekilde. Yaptıktan sonra işlem bittikten sonra yani klavyeden CTRL D ile seçimi kaldırıyorsunuz ve gördüğünüz gibi. Şimdi bu işlemi geri alalım. Şimdi tekrar seçelim. Farklı bir yöntem göstereceğim.
kötü bir görüntü olmasını istemiyorsanız klavye üzerinden S tuşuna basabilirsiniz ya da şuradaki Clone Stamp Tool'u seçebilirsiniz. Seçtikten sonra nereye dokunursanız o alanı kopyalar. Yani ben şuraya dokundum şu an, oraya kopyalayacak. Biraz daha küçük yapalım. Evet. Şimdi şu etraftaki şeyleri yok edeceğiz. Şöyle. Alt tuşuna basıyorsunuz. Daha sonra diyorsunuz ki ben buradan klonlamasını istiyorum ya da şuradan diyorsunuz. Ve mouse ile tıklıyorsunuz tek tek şöyle. Yakın yerleri seçerseniz renk uyumu daha iyi olur. Yani şimdi buradaki rengi böyle yaptığım zaman arada bir renk uyumsuzluğu çıkıyor. Onun olmasını istemeyiz. Gördüğünüz gibi. Tertemiz bir iş çıktı. Evet. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.